Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu sertleşme bozukluğunun derecesi, hafif, orta, yüksek derecede. Ya da sertleşme bozukluğunun tam olarak tanımı nedir? Kişi kendini nerede görmeli, nereye doğru hareket etmeli? Çünkü sertleşme bozukluğu tam olarak penisin cinsel ilişkiye girebileceği kadar sertleşememesi ya da cinsel ilişki esnasında penisin sertliğini koruyamaması durumudur. Bu ikinci cümle çok önemli. Neden? Çünkü birçok hasta bana gelip şunu söyleyebilir. Hocam bende sertleşme bozukluğu yok. İlişkiye girdiğim zaman bacağın içerisinde penisim sönüyor. Ya da hocam ilişkiye başlıyoruz hemen erkenden boşalıyorum gibi şikayetlerle gelebiliyorlar. Eğer bir kişi de belli bir yaştan sonra erken boşalma meydana gelmeye başlıyorsa bu kişilerde, bu hastalarda %50 civarında sertleşme bozukluğu olduğu birçok bilimsel yayın ortaya kondu. Aynı zamanda kişinin ilişki esnasında sertliğini koruyamaması sertleşme bozukluğunun tam tanımında yerini alıyor. Burada önemli olan bu sertleşme bozukluğunun yıllar içerisinde mi geliştiği, birden mi geliştiği. Çünkü eğer kişide sertleşme bozukluğu yıllar içerisinde meydana geliyorsa, yavaş yavaş meydana geliyorsa kişi buna bir şekilde bir adaptasyon geliştiriyor. İlişkisinde modifikasyonlar yapıyor. Partnerinde de bu değişiklikler meydana geldiği için kişi bu duruma adapte olabiliyor. Ama eğer kişide bu durum hızlı bir şekilde meydana geliyorsa kişiyi psikolojik olarak da etkileyebiliyor. Hafif bir sertleşme bozukluğu bile gelişmiş olsa aniden kişiyi psikolojik olarak da cinsel anlamda, çift ilişkisi anlamında da kişiyi etkiliyor ve değiştiriyor. Biz hasta geldiği zaman son bir ay içerisinde özellikle son bir ay içerisindeki cinsel tatminini, ereksiyon kalitesini, genel cinsellikten aldığı hazzı ve mutluluğu değerlendirecek sorularımızı soruyoruz. Yeri geldiğinde bunları anket çalışmalarıyla kişiye puan vermesini isteyerek puanlamasını istiyoruz. Puanlamayı yapmamızın amacı hem kişiyi takipte başka bir doktor görecekse bu aldığı sonuçlardaki değişiklikleri değerlendirmek, ilaçlardan aldığı sonuçları değerlendirmek hem de bizim hastamızın, gelen hastamızın sertleşme bozukluğumuzun ne derecede hafif, orta, yüksek derecede olduğunu belirlemek. Çünkü hafif derecede olan hastalarda daha düşük dozlarda, daha farklı tedavilerle ama ileri derecede sertleşme bozukluğu olan hastalarda da daha radikal çözümlerle hastanın tedavisini yapmak mümkün olabiliyor. Dediğim gibi sertleşme bozukluğu tanımı tam olarak penisin sertliğini sağlayamaması ve ilişkiyi devam ettirememesi demektir. Eğer sormak istediğiniz sorular olursa WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.